Selamlar. Daha önce Travian, Klanlar, Ikariam gibi bir oyun oynadıysanız onların bildiğiniz aynısı ama daha oyuncunun canını yakmayan türden bir oyun geliyor. Bu tarz oyunlarda önemli olan özellikle her şeyi birleştiriyorum. İşin içine play to earn'ü de katıyorum. Yani para verdiğimiz senaryoyu ve işin içine diğer taraftan Travian vesaire oynamış bir insan, hatta dünya turnuvasında vesaire oynamış bir insan olarak topladığımda iyi oyuncu olmanız hiç önemli değil. Tahminen 2 tane şey çok önemli olacak. Bir, online süreniz. 2, klanınızın kuvveti. Yani bu oyuna, bu projeye eğer yatırım yapacaksanız arkadaşlar, ya arkanıza sağlam bir yayıncı alın ya da gidin Discord'una serisinden bir bakın. Hangi dilde konuşmalar daha çok? Hemen oradan bir communication. Kanka beni de alsanıza. Yoksa kafanıza vurup yatırdığınız parayı burnunuzdan getirebilirler. Bunu baştan uyarıyorum. Yine tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapın. Ama size çok büyük tavsiye, bu o tarz oyunlarda eğer tutarsa ve eğer siz de o oyunun en iyi klanındaysanız çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Oyundan aşırı keyif de alabilirsiniz. Çünkü başkalarını süründürüyor konumda olacaksınız. Gidip adamın 100 dolar 200 dolara aldığı köyü dizmeye çalıştığı mine binası. Mesela adam oduncu binasını oyunun ilk gününden başlamış, işte basmış da basmış, level'ı 20 level yapmış. Bütün gün oyun içinde onunla uğraşmış. Sen gideceksin, mancınığı basacaksın. Adama bir yollayacaksın. Adamın köydeki oduncu kampı 20'den düşecek 10'a. Ondan sonra 10 gün tekrar basmaya çalışsın herif. Böyle şeyler var bu tarz oyunlarda. Eğer tabii ne kadarını yansıtırlar, hani onu bilemiyorum. Köy alma sistemi sanmıyorum olacağını, yani adamın köyünü, landini envanterinden çekip alamayacağın için mantıksız. Ama onun dışındaki şeylerin olacağı söyleniyor. Bu bayağı yasal uyarı yani arkadaşlar. Burada bir dikkatli olun. Ben zaten oyuna girmeyi düşünüyorum. Girersem de toplu giren bir tayfaya, bir Türk tayfasına katılırım. Ya da sizin yaptığınız gibi, yani size önerdiğim gibi gider Discord'daki en aktif tayfaya kanka beni de alsanıza yaparım. Çünkü başka türlü bu işler zor işler. Geldik oyuna. Oyunumuz ne diyor? İşte strateji bazlı web game diyor. İnternet oyunu diyor. Play to earn diyor. Burada işte başkalarıyla savaşabilirsiniz. Kendi arminizi kurun. Kendi krallığınızı kurun. Kendi guild'ınızı kurun ya da bir guild'a katılın diyor. İşte Vax blockchain'de olacak diyor. Vax'ı övmüş. NFT'lerin kralı demiş Vax için. Burada roadmap'imiz var. Roadmap'in şuralarındayız tahminen. Web site development'ının olduğunu biliyorum. Bu NFT droplarının dağıtıldığını biliyorum. Promo pack'ler dağıtıldı mı bunu bilmiyorum. Whitelist'lerin büyük oranda dağıtıldığını biliyorum. Yani whitelist de aldı zaten Atomic Hub'dan. Şuralarda bir yerlerdeyiz. Tahminen satışların geleceği noktadayız. Satışlardan önce de size haber veriyorum ki satışı inceleyin. En kötü open sale'dan, yani herkese açık olan sale'dan kutu kalırsa orada çekersiniz. Open sale'ın da avantajı nedir diğerlerine göre? Whitelist'li adam projenin tutup tutmayacağını bilemez. Pack sayısı 3000'dir. Proje hype'dır. Biter bu projenin satışı der. Alır peki 100 dolardan. Bir bakar bir saat sonra, kapandıktan sonra satışlar ya da 2-3 saat sonra aynı paketi 90 dolara satıyorlar. Çünkü millet çok almış ama oyuncu az. Open sale'e katılanın da avantajı şudur. Pack'leri takip edersin. Whitelist satışlarında vesaire o aşamalarda takip edersin. Pack'ler bitiyor mu bitmiyor mu? Eğer bitiyorsa hemen arkadaşlarını falan herkes toplarsın. Beyler dersin, bunu çekelim, bu bitmek üzere. Herkes aynı anda tıklar. Bir hesaba 5 kişi girersin gerekirse vesaire. Amaç nedir? Orada botlardan önce oradaki pack'i alabilmektir. Bunun için çok ufak bir hatırlatıcı. Eğer net stake'iniz yüksekse, bunun da videosu var, kartta göreceksiniz. Sizin yaptığınız işlemin işleme alınıp bitme süresi daha kısalır. Böylelikle de siz o satın ala tıkladığınızda onaylanma süresi kısalacağı için erken alabilirsiniz. O videomu da karttan gidip izleyip ne olduğuna bakabilirsin. Geçtik burayı. Linkler verilmiş. Discord rollerini anlatıyor. Bir tane VIP rolümüz var. VIP rolü 100 kişiyle sınırlı ve her türlü satışa katılır diyor. Özel airdroplar ve çekilişlere girme hakkı olur diyor. Oyun içi özellikler kazanır diyor. Yani VIP rolünün üstüne yıkmışlar. VIP rolün varsa kardeşim hayırlı olsun. Proje tutarsa artık X'lerden X beğen diyor. Commander rolü için whitelist level 1 oluyor bu. Sanırım sıralamaya da bakarsak VIP whitelist level 1 şeklinde gittiği için whitelist level 1, yani Commander rolü en önemli ikinci rol diyebiliriz. Airdroplar olacakmış. 500 kişiyle sınırlıymış. Aktif olanlara vermişler community'de.
Tabii bunlar için çok geç çünkü proje çıkalı çok vakit oluyor. Onu da göstereceğim. Early supporter'lara projeyi ilk keşfeden 250 kişiye whitelist level 2 vermişler. Verified rol verilmiş bir de işte klasik giriyorsun Discord'a nokta wallets yazıyorsun. Aynısı aynı karttaki videomda var. Nasıl verify yapacağınız, honeycomb doğrulaması yapacağınız. Main sale'e geldik. Burada satışların tarihleri var. Şu anda mining building NFT satılacak tahminen ve önümüzdeki de 3 ay içinde de bunların satışıyla yani land ve town'un satışıyla sanırım bir land bir town sahibi olan insanlar oyuna başlayabilecek gibi duruyor. Geldik whitelist kısmına tekrardan aynı şeyleri anlatmış. Çok detaya girmeyeceğim burada. Yine kendiniz bakarsınız whitelist linkini de aşağıya bırakacağım. Oyunun ekonomisine geldik. Oyunun ekonomisinde odun, altın, taş ve food var. Zaten bu klasiktir yani Travian gibi oyunlarda. İşte odunu ve taşı kullanarak bir şeyler inşa edeceğiz. Belki çok ufak gold da eklenebilir. İşte gold'u ve food'u daha çok kullanarak da daha teknolojiye ya da asker basımına, askerlerin yemeğine gibi şeylere bunları harcayacağız. Temel mantığı bu olacaktır. Oyunda işte lumber kamp var. Oduncu kampı diyebiliriz. İşte altın madeni, taş madeni ve tahıl farmı. Şimdi bu tarz oyunlarda normalde bunların satışı olmaz. Ama bunlar eğer muhtemelen de olacaktır. Alkor'da listelenirse dediğim gibi oyuna parayı veren insanlar hızlı gelişip çok fazla asker basabilirler. Tehlikeli olabilir. Bu tarz oyunların en büyük sıkıntılarından biri de içeriye şimdi siz 500 dolarlık bir yatırım yaptınız. Adam 1000 dolarlık yaptı ve sizde düşman ve sizin de arkanızda ekip yoksa ne kadar yatırım yapmaya devam ederseniz edin gelip kafanıza vurabilir. O yüzden yine tekrar söylüyorum ekip arkadaşlar. Burada işte warehouse ve granary olacak. Granary tahılı tutacak. Warehouse da diğerlerini tutacak. Bunları falan anlatıyor. İşte resource'ların nerede kullanacağını, nasıl kullanacağını anlatıyor diyebiliriz. Tokenomic kısmında daha detay gelmemiş ama burada bahsettiğim gibi Alcor'da listelenirse bu odunlar vesaireler insanlar bunu çekip hemen upgrade yapabilirse tehlikeli olabilir. Land kısmı için basitçe arkadaşlar şunu diyor. Travian falan oynadıysanız yine aynı mantık. Her köyün koordinatı olur ya. Biz diyor her koordinatı diyor bir land yapacağız diyor. Ve siz bu landlere sahip olmadan şehrinizi kuramazsınız. Eşittir oyunu oynayamazsınız diyor. Bu landlerin de common, rare, epic ve legendary'si olacak. X bir common land'de oynayan adam gidip de 10 tane odun kasarken legendary'de oynayan adam 40 tane odun kasacak ve daha fazla asker basabilecek. Bunlar tehlikeli şeyler. Civilization dediği 3 tür tip var. Bu tiplere de barbarlar vardı, işte Kılıçlılar, Romalılar vardı, Galyalılar vardı. Onun gibi düşünebilirsiniz. Burada önemli olan şey hemen buradan baktığınızda speed'e bakacaksınız. Speed'de şu low, bunu geçin. Bu late game. Bunlardan birisini çekmek daha mantıklı. Speed'i bunun çok hızlı, cost çok fazla. Yani fazla para ver, hızlı unit satın al. Hızlı unit neye işinize yarayacak? Daha hızlı yağma yapabileceksiniz çevre köylerden. Kaynak toplayabileceksiniz. O yüzden bu önemli bir detay. Buradakinde de speed'ler medium ama cost'u low. Yani early game oyun başında hızlı bir şekilde gelişmek için Immunabi'yi seçebiliriz gibi duruyor. Ya da Yasuda'yı seçip daha ortalama bir build'de gidebiliriz. Yavaş gelişmeyiz, ortalama bir hızla gelişiriz. İleride güçsüz olmayız. Çünkü bunun gördüğünüz gibi her şeyi low, defansı low, ofansı medium mesela. Bunları 3 sıralama yaparsak low'lara level 1, medium'lara level 2, high'lara level 3 dersek mesela bunun level 1 burası, level 2 de burası, level 3 gücü var. Bunun bir high'ı bir tane low'u olduğu için 3 artı 1 4 gücü var. Yani bunun 3 gücü var, bunun 4 gücü var. Bunun high artı medium 5 gücü var. Defans yaparken iyi hem saldırı yaparken iyi. Yasuda'nın güzel yanlarından biri yine millete bulaşmak istemiyorsanız defansının yüksek olması. Yasuda ırkını seçip garanti bir yoldan gidip defans basıp oturabilirsiniz. Burada tabii klanınızın iyi olması gerekiyor. Yine iyi bir klana girip de Yasuda oynarsanız ilgi çekebileceğinizi düşünüyorum. Ben muhtemelen Immunabi'yi seçer. Bütün gün uyumaz sağdan soldan yağmaya bakarım ama tabii oyunun daha gelişmesi lazım. Bizim bunları görmemiz lazım. Duruma göre de muhtemelen Yasuda'yı seçerim. Ama şu an dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Oyun daha buraları bize tam açıklamadı arkadaşlar. Belki ikinci bir video gelebilir. Geldik Buildings kısmına. Çok basitçe town'unuzu geliştireceksiniz diyor. İşte bir tane ana bir karargah olacak. Bu karargah geliştikçe bir sürü size gelişim sağlayacak. Bunun dışında işte 2 tane odun kampı, 2 tane gold madeni, 2 tane
stone yani taş kazabileceğiniz yer, 3 tane de buğday için farmlayabileceğiniz farm alanı verecek. Bunun dışında wall'unuz ve tower'ınız olacak. Wall basitçe duvar, işte köyünüzü savunurken duvar ekstra defans verir. Tower da sanırım aynı mantıkta olacak. 3 tane olay var diyor. Ya ekonomi kasabilirsin diyor. Ya military kasabilirsin diyor. Ya teknoloji kasabilirsin diyor. Hepsini de tabii ki kasabilirsin. Buraları da daha gelmemiş. Oyun buralarda daha erken aşamada. Sanırım oyuna ilk girdiğimizde NFT'lerimizi satın alıp farm'a bırakacağız. O kendisi farmlayacak bir süre. Oyun da o sırada gelişmeye devam edecek. Aldığı yatırımlarla, ben buradan onu anladım. Military kısmına geldiğimizde işte baraklar var, archery range'ler var, stable'lar var, siege workshop var. Siege workshop işte bina yıkmak için gerekli olaylar olabilir ya da sadece duvar yıkıyor olabilir. Orada oyuncuları ne kadar cezalandıracaklarını yine oyun seçecek. Teknoloji kısmında blacksmith ve teknoloji olayı var. Blacksmith silahları vesaire geliştirecek. Teknoloji de sizin basitçe işte atlı falan geliştirmesi gibi olabilir. Yani çağ atlatma olabilir. Siege workshop'lara falan yardımcı olabilir. Defans kısmında bunları anlatıyor. Detayına gerek yok. Bir tane hero'muz olacak arkadaşlar. Burada diyor ki bir tane hero'muz olacak. Bunu da adventure'lara yollayacağız. Yani bir yandan da bütün oyun dönerken biz de bir tane hero'yu da yandan alacağız. Yavaş yavaş kasacağız. Ona itemler dizeceğiz vesaire. O bize bir şeyler getirecek. Bundan bahsediyor. Ve burada da 3 ırk içinde farklı farklı özellikleri olduğundan bahsediyor. Çok önemli değil. Ama Immunobi için işte daha fazla resource yani kaynak. Yasuda için hız. Ganks için de güç veriyor. Yani yine late game'e yatırım yapıyor oyun sonuna Ganks için. Muhtemelen çok parası olan insanlar Ganks oynar. Yani benim de çok param olsa ve bu oyunun içinde var olacağız, biz yok edeceğiz, en iyisi biz olacağız desem Ganks'ı çeker otururdum. Burada işte hero'ların takabileceği itemlerden bahsediyor. Burada da devam edelim. Ne var? İşte XP alabiliyormuş. Yani biz bir hero'yu yolladık adventure'a. Ne alabiliyor? Hiçbir şey alamıyor. Hasar yiyor sadece. XP alıp level kasabiliyor. Armor ya da silah bulabiliyor, yani bunlardan birini bulabiliyor. Resource yani kaynak bulabiliyor ya da ekipman bulabiliyor diyor. Troop'lara geldiğimizde işte defanstan, ofensten, araştırmalardan bahsediyor. Buralara çok gitmeyeceğim. Bak building yıkan katapult diyor bak. Bu çok önemli. Yani binalarınızı yıkabiliyorlarmış arkadaşlar dediğim gibi. Guild'lardan bahsediyor, işte 50 kişilik olacak falan diyor. Bir tane yönetici olacak diyor anladığım kadarıyla. 50 kişilik sağlam bir klan, hatta belki 100-150 kişilik 2-3 klan olmak bu oyunda önemli. Wonderworld sanırım oyunun bitme olayı. Aynen belli bir level'a geldiğinde oyun bitecek. Bunu bir klan kurar. Bütün klanlar Wonderworld olan yere saldırırlar. Orayı yıkmaya çalışırlar vesaire. Yıkılırsa oyun devam eder. Yıkılmadan adamlar bütün dünyayı fethetmişse bunu yavaş yavaş kaynak aktararak 10 level'a basarlar ve oyunu kapatıp giderler. Bonus olarak da rarity olarak diyor ki işte aldığınız itemların rarity'leri size bunları verecek diyor. Common, epic mevzuları falan. Burada NFT'leri anlatmış basitçe. Şu an bunlar gözüküyor mu? Ha, zaten aynı yer bunlara götürüyor tekrardan. Phase 1, Phase 2. Yapacakları zaten roadmap'te vardı bunlar. White Paper'ın eski versiyonlarında buradan sanırım görebiliyoruz. Evet, White Paper'ımız bu kadar arkadaşlar. Ben yine tekrardan 50. sefer söyleyeyim. Eğer bu oyuna girecekseniz iyi bir klanla girin arkadaşlar. İyi bir klan. Sonra uykusuz geçen günlerinizi bana sormayın. Ben çok acısını çektim. Yani aylarca uyku uyuyamadığım oldu. O yüzden söylüyorum. Şimdi geldik Discord'a. Discord çok önemli. Bir projede Discord çok önemli arkadaşlar. Neymiş buradaki mevzu bak. 8000 üyesi varmış Discord'un. 3000'inden fazlası verify'lıymış. Yani burada kendileri bot atmamışlar. Zaten bu mesajda bot atmadıklarının bir kanıtı gibi aslında. Yani bunu açıkça söylemelerinin. Ama burada sanırım böyle davet et işte 20 kişiyi whitelist kazan gibi bir mevzu dönmüş ve belli kişiler bot atarak whitelist almaya çalışmışlar. Belki de almışlar. Ama buradaki sayılar iyi sayılar. Yani çok yüksek değil, çok alçak da değil. 3000 kişi, bunların 2000 oyuna girse zaten oyunun oyuncu sayısı doluyor. Burada bundan bahsetmiş. Whitelist drop'undan bahsetmiş. Whitelist Pass drop'un linkini atmış. Bakalım neymiş bu Whitelist Pass drop. Evet, Whitelist Pass satılmış arkadaşlar. 49 dolardan satılmış. Şu anki parasına da bakacağız. Şu Kingdom Clash'e bir tıklayalım. Bura kalsın. Burada teşekkür etmişler. Sold out direkt sold out olmuş. Bu bir proje için çok iyidir ama aynı zamanda botlanma ihtimali de doğurur. Geçtim. Burada paketlerden bahsetmişler ama üstleri çizili, bir check edelim. Nedir mevzu?
Başka bir şey var mı? Buradan şunu anladım. Diyor ki 6.000 paket satacağız biz diyor. Size geçen videomda bahsetmiştim Flight Earn'da, hatırlarsınız. Adamları darlayın. Eğer moderatörler siz darladığınızda karşılık veriyorlarsa, size iyi davranıyorlarsa, sizin çabanızı, sizin isteğinizi görüyorlarsa o proje iyiye doğru yol alıyordur demiştim. Burada 6.000 paket demişler. Discord'da mevzu çıkmış arkadaşlar. Çıkan mevzudan sonra da adam gelmiş. Kardeşim demiş. Biz demiş community'mizi duyduk. Haklısınız demiş. Kutuların sayısını 2000 tane %33'ten daha fazla azaltmış arkadaşlar. Tabi buraya aldanmamak lazım. NFT sayısına da bakmak lazım. 21.000'den 16.000'e düşürmüş dersek basitçe, 5.000 tane düşürmüş dersek, buraya da 20.000 dersek %25'lik bir azaltma var. Bakın burada bir sayı triği var. Burada 6.000'den 4.000'e düşüyor ama burada daha az düşüyor. Ama yine de olay niyettedir. Yani adam burada kazancının %25'ini bir satıştan alacağı %25'lik kazancı sırf komünitesi için yok sayıyor ve onları dinliyor. Bu komünitenin iyi bir komünite olduğuna zaten bir göstergedir. İyi bir komünite ne yapar? Elindekileri aldığından daha ucuza satmaz. İyi bir moderatör ne yapar? Komünite ile ilgilenir, onları destekler. Bu güven bağı oluşunca da ne olur? İçerideki herkes kardeşim ben elimdekini satmıyorum, ben oyunu oynayacağım dedi. Sen o NFT'yi nereden alıp da oyuna gireceksin? O adamdan alıp gireceksin. O adam ne yapacak? Satmayacak. O satmayınca satan adamlar ne yapacak? Hayvan gibi pahalıya koyacak. Gidecek 3x 5x fiyatına koyacak. Zaten projeler hype yapıyorsa bir balina dediğimiz çok büyük bu işlerde parmağı olan bir anda 10 bin 20 bin dolarlık alımlar yapan insanlar için, daha doğrusu insanlar sayesinde olur. İki, bu tarz yönetilen projelerde olur. Bu da güzel bir haber. Tabi sadece bunlar oldu diye de proje 10x yapacak demiyorum. Burada white paper'ı falan anlatmış. Çok detaylara girmeyeceğim. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Burada pack'lerin, common vesaire o detaylarından bahsediyor. Burada big pack çok önemli olacak gibi duruyor. Bunu da inceleyelim bir ufaktan. Burası önemli. Burası 40 dolar. 2 NFT. Burası 80 dolar. 4 NFT, burası 120 dolar, 6 NFT. Yani NFT'lerin arasında hiçbir fark yok. Ama burada bir %1'lik Legendary farkı var arkadaşlar. Siz 120 dolarlık kutuyu çekerseniz ve bir tane de Legendary çıkarırsanız sizin o oyundan proje alıp paraları kaçıp gitmediği sürece zarar etmeyi bırak, kâr etmeme ihtimaliniz yok. Satsanız da oynasanız da fark etmez. O yüzden buradaki bu detay önemli. Buradaki %2'lik detay önemli. Burada %5'lik bir detay var. Common'lardan çok fazla olacak gibi duruyor projede. Burada direkt gözüme o çarpıyor. Yani bu proje şunu da yapabilirsiniz. Hiç satın almazsınız. Pazarı beklersiniz. Buradan işte small pack'ten millet çeker 1300 tane. Ama 1300 tane oyuncu yoktur. Çünkü burada da 1300, burada da 1300 var. Ne olur? Bunları çeken, small pack'leri çeken insanlar 39 dolardan açarlar kutuyu, kamını giderler sana gelip böyle 20 dolardan satarlar. Yani 2 NFT 20 dolar, tanesi 10 dolardan satarlar. Neden bunu söylüyorum? Şimdi siz bunu aldınız, açtınız. %84 ihtimal neredeyse 5'te 1'den daha fazla. Ya 5'te 4'ten daha fazla pardon. 5'te 4 ihtimalle common çıkaracaksınız ki şanssız bir insansanız geçmiş olsun. O riske girmek yerine, o kumarı oynamak yerine, projede de çok hızlı bir satım olmadıysa ama oyunu da oynamak istiyorsanız ilk günü pazarda böyle yılanlayıp birkaç tane güzel common çekip yalandan köşede bucakta başlayıp bir klana girip oynamayı deneyebilirsiniz. Bu da bir taktiktir. Evet, görünüşe göre video bitti. Sanırım en uzun videom oldu. Yani bu kadar uzun video çekmemin sebebi bu projeye çok hype olmam. Birincisi. İkincisi bu proje hakkında, yani böyle oyunlar hakkında çok bilgili olduğumu düşünmem. O yüzden daha fazla detaya girmek istedim. Tabii ki yine Discord'da gelip detayları sorabilirsiniz. Bütün oyunda hani hangi bina önce basılır, hangi bina sonra basılır. Çünkü oyunun demosuna falan da sanırım şu anda girişler var. Bununla da ilgili birkaç arkadaşımı yönlendirdim giriş yapmaları için. Siz yine girin. Açıklama kısmından atacağım tüm linklere tekrardan bakın. Unutmadan, az kalsın unutuyordum. Şuraya da hızlıca bakalım. Bakın arkadaşlar, burada 24 saatte 3000 dolarlık bir satış olmuş. Totalde de 50.000 dolarlık bir satış döndürmüşler markette. Bu bir hype'ın işaretidir bu arada. Bunun yanında proje nereden baksan 5-6 ay öncesinde çıkmış. Bu da güzel bir şey. Marketine gidelim. 78 dolar. Bu yanlış bilmiyorsam şu gördüğünüz 78 dolarlık şey şurada bir yerde 40 dolara satılmıştı. Nerede o? Aynen öyle. 50 dolara satılan şey şu anda pazarda 80 dolara kadar çıkmış. Satış tarihi nedir bunun, görebiliyor muyuz burada? Neyse, çok daha detaya girmeyeyim. Yani gördüğünüz gibi projenin gidişatı iyi arkadaşlar. Videomu izlediğiniz
dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda sizi bekliyorum, sorularınızı bekliyorum. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Daha detaylı bir inceleme yapmak istedim bu projeyle ilgili. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Discord'uma gelmeyi de unutmayın lütfen. O kadar para dağıtıyorum, o kadar çekiliş yapıyorum. Şu Discord'a gelin gelin. Güzel şeyler var. Bedavaya oyunlara girebilirsiniz. Çok daha güzel de çekilişleri paylaşacağım çok yakında. Kendinize dikkat edin. Bay bay.